Murat Dalkılıç. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Sanılanın aksine de şimdi seni yakından tanıyacağız. Sanılanın aksine programın ismi yalnız tam olmuş ya şu an. Nasılsın? Nasıl günlerden İyiyim. geçiyorsun? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İyi. Seni gördüm, çok iyi oldum. Evet, ben de seni gördüm. Çok iyi oldu. Enerjin geçti bize. Teşekkür ederim programına da davet ettiğin için erken zamanlardan itibaren. Evet, ikinci konumuz. Teşekkür ederim. İnşallah uğur getirir. İnşallah. İyiyim, çok iyiyim. Ülkenin, böyle insanların bu yaşadığı zor dönemlerden sonra bir şekilde dönüştürebildim kendi halimi. Anladım. Ve yeni bir adam bir daha olabildim yani. O yüzden iyi hissediyorum, daha güçlü hissediyorum yine. Her seferinde birazcık daha güçlü olabilmek için işte bu tip tuhaf şeyler geliyor başımıza ve onları ilk önce böyle anlamıyoruz. Yıkılıyoruz, bitiyoruz falan filan ama o muhakkak o dönüşüm tarafını anlayabilmek için sanki oluyor. Evet. Onu anlayabildiğin andan itibaren de daha başka bir güçle Evet. diye çıkıyorsun. Aynen. O dönüşüm yolculuğunu başlatan bir işaret. Çok büyük bir mesaj, çok büyük bir işaret Evet. hiç kuşkusuz. Onları konuşacağız ama öncesinde mavi saçlı bir kızımız var tam önünde. Oradan Evet. bir soru çekmeni Evet, rica bir şey ediyorum. çekeceğim gibi durdu. Onun arasında güzel kağıtlar katlanmış. Hayatının sonuna kadar aynı insanla evli olmak ve bağlı kalmak fikri. Seni korkutuyor mu? Ne Mutlu güzel edip bir soru seçtin sen. heyecanlandırıyor. Bu soruların hepsi aynı değil mi? Asla değil. Ama bu soruda düşünmüştüm. Hepsini bunu mu acaba bastırsak diye. O zaman işi şöyle genel olarak anlatayım. Beni bu hayatta hiçbir şey korkutmuyor. Tek eşli olmak dahil. Tek eşli olmak dahil. Tam tersi de dahil. Hepsini deneyimlemek sana muhakkak bir hal getirecek. Ve o hal işte biraz önce söylediğim şey var ya seni her seferinde o deneyimlediğin şeyler birazcık daha pazulandırıyor. Dolayısıyla bundan korkmak yerine onu sevmeyi tercih edip yani kendi başına gelen o zuhuratı sevmeyi tercih edip ona egemen gelmek varken niye korkayım diyorum. Evet. Yani çok seveyim ben başıma gelen her şeyi. Yani düşman gibi görünen şey tak diye ortadan kalkıveriyor olsun. Sevebildin mi bugüne kadar geçmişte başına gelen şeyleri? Hepsini çok sevdim. Yani başıma gelen her şeyle muhakkak böyle bu kadar yakınlaştım. İlk başta diyordum ki herhalde ben bunları beceremediğim için sürekli şaplaklar yiyip duracağım. Ama sonra anladım. Dedim ki yani niye ben şaplak yiyip duruyorum ya? Bir anlamaya çalışayım. Sonra sevme formülünü birileri bana gösterdiği andan itibaren ya bir sev ya dedi. Bir sev. Senin için bir problem teşkil etmekten ziyade evren için faydalarını artık görüyorsun. Yani faydalı olan tarafını düşünmeyi tercih ediyorsun. Öteki pislik tarafına atıyorsun. Heybeye tüm duyguları kata kata ilerliyorsun. Ama bugün geçmişe baktığında o zaman bilmiyordun onların sana fayda sağlayacağını. Tabii. Hani hiç şöyle şeyler var mı aklına gelen? En büyük mutsuzluğumdu, ne bileyim en büyük hatamdı. Öyle zannediyordum. Ama bugün beni buraya getirdi. En başında ben bir kere böyle çok acayip etkilenen bir adamdım. Yani en ufak şeylerden. Yani işte annem bana böyle bir salak derdi. Eyvah ben böyle 3 gün nasıl bana salak der annem falan diye böyle yatardım 3 gün. Halbuki ben de birilerine salak diyebiliyorum yani. Tabii. Yani sonuçta ben de hani çok pürpak Allah'ın bu dünyanın her yaratılışına inanılmaz şeyler besleyen böyle çok temiz kalbimle yaşayan bir insan değilim yani. Dolayısıyla nedenini hep araştıra ama çok da bozula çok dağıla toparlanmayı öğrendim. Şimdi sanılanın aksine ya programın adı. Şimdi senin bence sanılanın aksine çok derin bir tarafın var. Seni araştıran, yakından takip edenler mutlaka biliyor ama gerçekten böyle bir kariyer yolculuğunda bu kadar erken yaşta şan, şöhret, paraya ulaşmışken ruhani tarafa, maneviyata bu kadar ağırlık vermeyi seçmen nasıl oldu? Çünkü anlamadım hayat. Biraz önce söyledim ya her şeye nasıl bu kadar çok etkilenip
Yani o kadar üzülüyorum ki anlamıyorum hiçbir şeyi. En yakın arkadaşımı da anlamıyorum, sevgilimi de anlamıyorum, annemi de anlamıyorum, babamı da anlamıyorum, yaptığım mesleği bile anlamıyorum. Bir de bakıyorum ki her şey bana yağıyor. O kadar çok hediyeler var ki etrafımda. Onları nasıl kullanacağıma dair hiçbir fikrim yok. Uykudasın. Bayağı uykudasın. Sanki böyle o uykudan uyandırmak için sürekli her şey seni sert cisimlerle böyle uyandırmaya çalışıyor gibi bir hissiyat var. Anlamadığım andan itibaren dedim ki ya bana bak. Bana hemen ya anlatacaksın bu mevzuyu ya da ben öleyim gideyim yani. Hani bu kadar da net bir şey var arasında. Uçurum. Ya anla Evet. Muratçım. Yani içimdeki kendime söylüyorum ona söylerken aslında. Ya anla bunu ya da bitti mi hayat yani. Çünkü senin şu anda bütün her şeyi yapmış gözüküyor hayatının tablosunda. Öyle bir durum var. Evet. Ne yapmak istiyorsan hepsini yapmışsın. Buraya kadar mı yani? Bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi bunun arkasındakini anlaman lazım. Onu anlamak için çok yöntemler denedim. Kaç yaşlarındaydın ilk o yöntemleri denemeye başladın? İşte 30 yaşımdan, işte 32-33 yaşımdan itibaren işte ben bir evlilik geçirdim. Evet. Benim için zor bir evlilikti o. Ama yine de neşeliydi. İşte hani zor olmasaydı zaten hani bir şekilde devam ediliyor Tabii. olurdu. Ondan sonraki ilişkilerim, ondan önceki ilişkilerim hep böyle sanki benim hayatımdaki şeyleri tam anlamıyla bak bunu yapacaksın, bunu yapacaksın demek üzere gelmiş ve hep ben yıkılmışım falan. O zaman dedim ki yok Muratçığım bunu anlayacaksın. Bu dünyadaki bütün deneyimlerini ilk önce bir bırak. Çünkü belli ki öğrendiğin her şey insan yapımı. Yani başka insanların sana söylediği, başka insanların düşündüğü ve bugün yarattığı. Ama şeyin farkında değildim. Onları o insanlar yarattı. Evet. Şimdi ben de yaratacağım. O zaman başladı. O zaman anlamaya başladım hakikaten. Yani boşanma da tetikleyen faktörlerden biriydi. Bir tanesiydi ama çok küçük bir tarafıymış. Halbuki o kadar çok şey yaşamışım ki. Ama tam o dönemler işte başladım. Belli bir sebebi var mıydı o ilişkinin bitmesinin yoksa? Yok. Hayır yani ben şeyi anlamaya başladığım dönemlerde o. Bak kimsenin suçu yok. Ahmet'in yok, Mehmet'in yok, Ayşe'nin, Fatma'nın hiç kimsenin suçu yok. Sen anlamıyorsun. Yani bütün suç senin. Bu hayatta dair her şeyi ne yapıyorsan sen yapıyorsun. Şimdi bunu anla. Bir de başkalarını da dinlememeye başladım. O dönemden itibaren. Yani insanlar, dedim ki bu insanlara ben bakarsam eğer, yani bu insanlar sürekli sana bir bildirim veriyor. İşte sosyal medyaya bakıyorsun, sokakta arkadaşa bakıyorsun bilmem ne. Ya içindeki adam ne diyor? Evet. Senin tanımadığın bir Murat var içeride. Daha hiç tanışmadın. O sana bir şey söyleyecek. Duyuyorsun halbuki onu. Evet. O ne o? Senin içinde yaşayan Tanrı. Yani senin gerçek yetkinliğin ve potansiyelin o. İşte onu açığa çıkarmanın yöntemlerini buldum. Tasavvufla çok ilgilenirim. Evet. Orada diyor ki ilk önce diyor iltifat edeceksin. Neye iltifat edeceksin? Ne diyeceğim acaba ben? Yani bir insanın diyor gözlerinin içine bakacaksın diyor ve onun ihtiyacını karşılayacaksın. Ya doğayı tabiatı anlayabilmek için ilk önce diyor senin önündeki en güzel malzeme insan. Çünkü çok donanımlı. Her şey onun içinde var zaten diyor. Evet. İnsanı anlarsa ondan sonra amorf maddeyi de anlayabilirsin diyor. Yani taşı da anlarsın o zaman diyor. Ama ilk önce bir insanı bir anla. Ne demek bu anla? Oku, bak şu insanın gözlerinin içine, onun ihtiyacını gör ve o ihtiyacı karşılamak için bir çabaya gir. Bir yansıma aslında. Aynen öyle. O zaman bir bakıyorsun, yani bir çeşit semaya çıkıyorsun. Bektaşiliğe duyduğun ilgi de Evet. o zamanlara mı denk geliyor? Bektaşiliğe duyduğum ilgi de o zamanlara denk geldi. Her bildiğin şeyin aksi olduğunu söyleyebiliyor büyük bir mertlikle. Büyük bir dürüstlükle. Ama diyor sen her insanın razı olacağı hale bütün bu evrensel bilgileri nasıl dönüştürürsün?
İşte bunu öğreniyorsun ve bu da aslında bir insanın hayatta en güzel nasıl yaşayacağına dair bir formül. Ve inandım buna. Ben çok araştırdım, çok okudum, çok gezdim, çok dokuzdım. Dolayısıyla kolay kolay da kül yutmam yani. Yani birisi bana bir şey anlatacak böyle körü körüne. Öyle İnandıramaz çok beni ikna diyorsun. edemez beni. İkna ediyorsa eğer orada bir şey vardır yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben en diplerini yaşadım bu duygu olarak. Beni neyin kaldıracağını az çok tahmin edebiliyorum. Bu konuya da gelecek olursak. O konuya gelecek olursak hatta onu şuna da bağlayalım. İşte tam da onunla ilgili bir şey seçtin şansa. İlerleyen dakikalarda yenilerini çektireceğim sana, göreceksin ki o bir taneydi ve sen onu seçtin gerçekten. İşte bir açıklama yaptın. Dedin ki eğer sonrasında başka biriyle yakınlaştığını söylüyorsa kişi bu Öncesinde aldatma sayılmaz. Ya öncesinde söyleyemez tabii yani. Belki söyler canım, nereden biliyorsun? Hayır, şunu demek istiyorum. Şimdi sen diyelim ki bir birlikteliğin var şu an. Bu akşam sevgilinden ayrı bir yere gidiyorsun. Orada başka biriyle yakınlaşıyorsun. Ertesi sabah böyle bir şey olduğunu itiraf ediyorsun. Aldatmış sayılmıyor musun? Nietzsche'nin çok böyle ünlü bir laftır. Diyor ki işte bir ülke diyor edebiyat ve sanattan çok siyaset konuşuyorsa diyor. Bu ülke diyor 3. sınıf bir ülkedir diyor. Ben şimdi sokakta görüyorum bu ülkede siyaset konuşuluyor full. Futbol konuşuluyor full. Bir de ünlüler birbirlerinin karılarını, kocalarını nasıl aldatıyor onu konuşuyorlar. Bu ne kadar tuhaf bir şey. Ya ben şimdi o kadar korkuyorum ki aman karım beni aldatmasın, onu hiçbir yere yollamayayım, şu işini yapmasın, şöyle giyinmesin, akşam saat 4'te 5'ten sonra evde mutlaka olsun, işte evinin yemeğini yapsın, osunu yapsın, bunu yapsın. Kadın da diyor ki aman diyor işte 8'den sonra bir dışarı çıkıyor olmasın, şu arkadaşlarıyla gezmesin. O kadar korkuyoruz ki. Bir yere gidecek ve bir çeşit insanlarla flört yapma ihtimali olacak. Çünkü çok güzel bir karım var. Çok yakışıklı bir kocam var. Ama beni aldatma ihtimali o kadar yüksek ki. Ya böyle saçma şey olur mu ya? Bir insan yanındaki insana bu kadar nasıl güvenemez yani? Halbuki onun özgürlüğünü desteklese belki de bu aldatma denen kavram ortadan kalkacak. Kalmayacak böyle bir mevzu. Yani aldatma olmayacak mı yoksa olduğunda bilinecek mi? Olmayacak. İnsanlar çünkü anlayacaklar özgür olduğunda bu zaten saçma sapan bir şey. Niye aldatasın, yalan söyleyesin ki bir insana? Bütün o insanda her türlü tatmini bulabildiğin andan itibaren o tatmin seni zaten semaya çıkartıyor. Başka bir şeye bakma ihtiyacı duymuyorsun. Diyelim ki biz insanlarla bir çeşit ilişkideyiz. Onun da bir prototipi var. O prototip olduğu zaman mutlu olursun. Bu böyle ama çok common bir şey olması lazım. Herkesin bunda Hemfikir olması. hemfikir Yani olabilmesi lazım. tek eşlilik. Evet. Yani Sonra diyorsun ki sen, ben diyorsun böyle değilim. Sonra gidiyorsun herkesle bayağı ilişkiler yaşayabiliyorsun. Şimdi bu zaten ilişki olmuyor ki. İlişki olduğunu hissettiğinde bu insan oraya gitmeden yanmıyor. Yani oraya gittiğinde öyle bir şaplak yiyor ki. mutsuz oluyor yani. Ve anlıyor artık. Diyor ki ben zaten aldatmamalıyım diyor. Yani sen düşün bir insana git yap kardeşim dediğinde o insanın içinden yapmak gelir mi ya? Gelmez. Değil mi? Çünkü artık onun heyecanı kalmadı yani. Evet, Anlatabiliyor artık muyum? yasak değil. Yasak falan filan diye bir şey yok. Ya insanlar sadece bunun yasak olduğunu dürtüsüyle bu şekilde bir kod geliştirmişler. Bu çok saçma bir şey. Bir dualite kavramı var ya hani. Bütünleme. Evet, sen bir dişisin. İşte kocan da bir erkek, eril enerji. Birbirinizi doğru tamamlıyorsunuz. Yani şöyle oluyor. Tabii. Yani umarım anlaşılmıştır. Biraz, İşte biraz dikkatli uzun dinlemek gerekiyor bu İşte kısmı. yine karışmasın ortalık da. Yani çünkü o dediğin Karışsın ulan. biraz şey gibiydi. Erkeklerin de çok işine geldi. Çünkü tamam aldattıktan sonra söylersem aldatmış sayılmıyorum'a çıkan bir şeydi. Bunun böyle olmadığını anlatmış oldun aslında şu an. Anlamak isteyene. İnsanlar birbirlerine dürüst olabilmesi için bir nasıl anlatayım bir provokatif bir laftı aslına bakarsan benim Evet. orada yaptığım. Sen o zaman inanıyorsun tek eşliliğe. Ömürlük tek eşliliğe. Tabii ki.
Olabilir. Yani öyle biri girse hayatına bir daha gözüm kimseyi görmez, sonsuza kadar da mutlu mesut yaşarım diyorsun. Tabii ki. Yeter ki girsin. Evet. Yeter ki o birbirimiz, yani tam anlamıyla birbirimize teslim olabileceğimiz birbirimize her şeye rağmen sevebileceğimiz bir rızamız olsun. Nasıl biri olmalı o? Bilmem. İşte dediğim gibi yani her şekilde ben ona teslim olabiliyor muyum? Yaptığı her şeye rağmen onu sevebiliyor muyum? O zaman gerçekten seviyorsundur. Evet. Ben seni severim ama böyle Şunu, şunu, şunu yaparsan dediğin zaman yapmayacaksın. Evet. ne oluyor? O zaman işte tabii birazcık ben de artık bir sürü bir şeyleri yaşaya Tabii. bunu anlamaya başladım. Yani bir gün bir sevgilime dedim ki çok önemli yerlere geleceksin. Ama o yerlere gelecekken bir sürü duygu silsilesi yaşaman gerekebilir. Biriyle flört etmek isteyebilirsin. Ya da dünyanın her yerini gezmek isteyebilirsin. Ben bunların hepsini yaptım. Benimle yapamayacağını düşünüyorsa hemen ayrılalım dedim. Sonra o da yok hayır ben dünyanın sonuna kadar seninle beraber olacağım demedi. Dolayısıyla ben ona dürüst oldum. O da bana dürüst oldu. Ben onu belki o zaman çok böyle Allah eyvah işte dünyanın sonuna kadar benimle yaşamak istemiyormuş falan filan dedim ama anladım sonra ve iyi ki bunu yapmışım diyebildim. Biraz küçüklüğünü de konuşalım istiyorum. Yani işte doğup büyüdüğün yer, anne baba ilişkilerin, kardeşlerin var mı? Var. Yani nasıl bir Murat vardı? Annemle babam işte ben 2,5 yaşındayken ayrılmışlar. Sonra ben bir dönem annemle yaşadım. Sonra işte babamla yaşadım. Sonra onların evlilikleri oldu. Birinin oğlu, birinin kızı oldu ayrı ayrı dönemlerde. Sonra biz beraber üçümüz yaşayalım. Bunlar ne yapıyorlarsa yapsın dedik. Film gibi çok iyi. Biraz da herhalde ben mevzusunu oradan anladım. Yani biz bunlara ait değiliz aslında. Evet. Hani onlar da bizim değil. Bir araç olmuşlar bize. Ne de güzel olmuş. Bak üçümüz birbirimizi bulduk. Birbirimizi şimdi yetiştireceğiz. Ben onlara birazcık böyle hem anne babalık yapmış oldum. İşte biriyle 7-8 yaş var aramda. Birisiyle de 15 yaş var. Çok acayip şeyler deneyimledim onlarla. Ve annemi ve babamı anlayabildim onlar sayesinde. Tufanlarla dolu bir hayatımız oldu. Güzel. Amca olmayı deneyimliyorum şimdi. Sen istiyor musun baba olmak? O kadar çok istedim ki hayatım boyunca. Hep böyle. Ulan dedim ki bu kadar çok imkanlarım var benim. Ben bu çocuğu çok iyi yetiştiririm yani. Ve bir de o kadar da çok seviyorum ki Ne? çocukları. Çok severim ben onu. Böyle Allah yani. Peşinden ayrılmam falan. Sonra yavaş yavaş o hissiyatım gitmeye başladı. Ama şimdi de etrafımda o kadar çok çocuğum var ki. Hepsiyle onların istediği kadar ilgilenebiliyorum. Çocuğum derken. Evet, hani, o da bir konfor tabii. evet. Dolayısıyla şimdi bir tane çocukla ilgilenmeli miyim acaba? Dünyada benden bir şey bekleyen belki 300 tane 500 tane çocuk var. Ya onlarla ilgilenemezsem bir tane çocukla ilgileneceğim diye. Bu bir haksızlık gibi geliyor. Yani şu anda sanki böyle bir hissiyatım var. Hani o bence kendi çocuğun olunca geçer ama bu dediğin bu dediğin bana şeyi de düşündürdü. Sen işte bir taraftan o kadar çok göstermeden iyilik yapan birisin ki çok kıymetli. Kendimi en iyi hale döndürmek için uğraşıyorum. Kendi üzerine çalışıyorsun. Potansiyelini gerçekleştirebildiğine inanıyor musun? Yoksa daha Hilal ben yapacaklarımın %10'unu yaptım. Çok uzun bir yol var önümde mi diyorsun? Çok uzun yol var. Çünkü ben bunu şöyle anlatırım. O güzel bir tarif gelmişti bana ilk tarif ettiğimde. Yani şu anda ben bir tablo buldum. Çok değerli. Böyle 1500 yıllık gibi düşün. Elimde bir tane fırça var, bir tane de kaşık. Böyle kazdım böyle büyük bir özenle çıkardım. Ah dedim tablo buldum falan filan. Elimde bir kaşık, bir fırça. Bir fark ediyorum ki altında bir muğ kıtası var. Daha hala da onu bir yere kadar kazabileceğim. Sonra benim kazdığım yerden bayrağı birileri Tabii. devralacak. Onlar devam ettirecek. Ama ben o keşiflerimi boşuna yapmıyorum. Tabii. Yani o keşiflerimi yapacağım ki bir bayrağı birine teslim edene kadar seyredileyim. Yani ben A noktasından B noktasına gideceğim. Gidene kadar
ne yaptığımı biliyor ve anlatabiliyor, tarif edebiliyor olmam lazım. Şimdi biraz çocukluğundan bahsettik ya, şeyi de merak ediyorum. Hayal eder miydin bir gün böyle bir noktaya gelebileceğini? Ederdim. Yani biliyordun. Ya biliyordum. Ama çok çabuk oldu. Evet. Hani benim kuzenim vardır bir tane. O çok sever böyle. Benden 3 yaş, 4 yaş büyük. O çok sever şarkı söylemeyi. Ben de bu böyle evde şarkı söylüyor falan filan ama şarkıcı ben olacağım falan. Görüşüyor musunuz şu an? Görüşürüz. O da işte çok güzel bir anne oldu. Ay, ne Boyu güzel. kadar çocuğu var Ay, ne güzel. falan filan. Ben de hala da başarılı bir aile Hadi bir soru daha çek. Hadi çekeyim. Karşı cinsle ilgili kafana en çok karıştıran şey ne? Yani kadınlarda şunu çözemedim ya dediğin bir şey var mı, yoksa onlar hep zaten insana dair şeyler mi? Çözdüm biliyor musun? Yani Çözdüm çözemiyorum. ama istemiyorum diyorsun. Çözdüm. Yani farklılıklarımızı kabul ettim. Aynı olmadığımızı anladım. Yaratılışımızın belli hizmetleri var belli ki. Ve buna dair birbirimize izin vermemiz gerekiyor. Yani birisi işte en başından beri bütün kadim öğretiler bunu anlatmaya çalışmış. Mitoloji demiş ki kadın demiş Gaia, erkek demiş Uranüs. Birisi bayağı hava, böyle erkek, böyle uçuyorsun, kaçıyorsun bir şeyler falan. Kadın da ayakları yere basan, sağlam ve doğum özelliği olan. Yani bütün her şeyi yaratan. Ama sen de yaratmasına vesile olacak olansın. Dolayısıyla böyle sen böyle uçacaksın, kaçacaksın derken aldat bilmem ne falan anlamında söylemiyorum. Bu kafa bizim sürekli tuhaf şeylere çalışıyor. O böyle bayağı uçmak demek. Kadın da bunu tutacak fark ettiğinde şimdi senin birazcık ayaklarının yere basması lazım diyecek. Hayır ya biz eşitiz abi falan olur mu ya? Ben ne istiyorsam o da bilmem ne isteyecek. O ne istiyorsa ben de bilmem ne. Hayır yahu. Bayağı bir farklılıklarımızı anlayabiliyor olmamız lazım. Anladığım andan itibaren herkesle çok iyi anlaşmaya başladım. Yani o evet rahatlatan bir faktör bence de kabullenmek. Çünkü gerçekten diğer tarafta olunca olmuyor. Bence iletişim anlamında da çok farklıyız. İşte kadınlar günde kaç bin kelime kullanıyor, erkekler kaç bin kelime kullanıyor. Evet. İşte biz çok daha zihnimizde yaşıyoruz bence. Erkekler çok daha anda kalabilmeyi başarıyor. Aşk olsun. Kadınlar Aynen öyle. depresyona çok daha meyilli. Erkekler daha gerçekten anı yaşamakta daha başarılısınız ki bence kadınlar bunun üzerine daha çok çalışıyor kesin. Kesin. Sen de anı yaşayabilen birisin bence en klişe deyimiyle, ama gerçekten geçmişte ya da gelecekte olmamak, bir de geçmişi olduğu gibi kabullenebilmek, onu görüyorum sende. Aşk Bence olsun. yani hiçbir pişmanlığın veya affedemediğin bir durum yok gibi görünüyor. Muhakkak vardır aşamadığım, geçemediğim eşiklerim. Ama daha görmedim. Yani görebildiklerimi muhakkak geçiyorum. Çünkü insan fark etmiyor eşiklerini. Evet. Yani İçindeyken fark etmiyor. hiç fark etmiyor. Birinin onu gösterebiliyor olması lazım. O mertlikte, o güçte, o duyargaları açık halde olabiliyor olması lazım. Ya Çok bunun şükür için benim- şey de önemli değil mi? Etrafındaki insanlar. Çünkü popüler insanların etrafında hep hani Murat'ın hoşuna gitsin, hani Murat mutlu olsun. Tamam, bu da olsun, ama bir taraftan seni gerçeklerle yüzleştirecek insanların varlığı çok çok önemli. Var mı öyle geçmişten gelen dostlukların? Var. Var muhakkak. Benim yanımda beni beğenmeyen çok yakın arkadaşım var. Çok iyi. Ve ben bunları hiç bırakamadım. Çocukluğumdan beri. Çünkü beni o kadar güzel beğenmiyorlar ki. Ve bunu benim anlayabileceğim şekilde yapıyorlar. Benim anlayamayacağım şekilde değil. İnsan anlatacak. Sana gösterecek. Sen de içindekinin tercümanını bulmuş oluyorsun. Doğru eleştiri sayede. büyütür insanı. Aşk olsun. Aynen öyle. Bir de deprem sonrası bir büyüme söz Deprem, konusu oldu pandemi. hepimizde. Evet. Seni de olgunlaştırdı mı bu yaşadığımız süreçler? Tabii yani hepimizi olduğu gibi tabii ki de beni de olgunlaştırıyor. Ama hepimiz aslında olgunlaştırıyor. Çünkü bunu hepimiz görüyorsak, hepimiz fark ediyorsak ve bir vicdanımızın bir tarafı bir şeyler yapmaya itiyorsa o zaman hepimiz sorumluyuz demek bundan.
Sorumlu olduğumuzu fark ediyorsak bir şey için çabaya girmeye başlıyoruz. Eğer önceden çabaya girmediğimizi hissedersek saçmalıyoruz. O zaman bilinçsizce böyle sağa sola atışlar yapıyoruz. İşte 40.000 dolar bağış yapayım diyoruz. Halbuki insan vicdani olarak hayatındaki görebildiği, dokunabildiği her şeye farkındalık yaratıp onları ayağa kaldırmaya çalışmış olsaydı şimdiye kadar. O zaman böyle havalara 40.000 dolarlar, 1 milyon dolarlar falan filan atmaya gerek yoktu. Şimdi ben Muazzez İlmiye Çığ'ın Büşra Sanay'ın söyleşisini okuyorum. O mesela şey diyor, her insan yapmadıklarından da sorumludur. Böyle bir deyiş var ya, yani sen vatandaş olarak, insan olarak, bu dünyada yaşayan biri olarak yapmak zorundasın. Sen de o yapan taraftasın. İnsan yapmakla sorumlu olduğu şeyi yapmadığı zaman İnanılmaz bir vicdan azabı. çok acayip şeyler yaşıyor. Evet. Çünkü o zaman olmak istediğin kişiyle gerçekte olduğun kişi arasındaki makas açılıyor. Evet. Bir de şöyle bir şey oluyor biliyor musun? Ben şöyle bir şey fark ettim. Sen şimdi atıyorum şuradan bir kedi geçiyor. Tamam mı? Bu kedi gözüne takılıyor. Onunla alakalı bir şey yapmadığın zaman mesela atıyorum kediyi dışarı çıkarmak istemiyorsun. Görmezden geliyorsun. Sonra kedi geliyor buraya. Bu koltukların üstüne çıkıyor, şurayı tırmalıyor, sana saldırıyor bilmem ne falan filan. Sonra şeyi hatırlıyorsun. Ya ben bu kediyi fark etmiştim. Ama bir tarafımı kaldırıp şu kediyi şuradan dışarı çıkaramadım. Sonra aradan zaman geçiyor. Bu kedi mevzusunu unutuyorsun. Çünkü aklına o anda bir şey yapamadığın geliyor. Ve onu böyle görmek istemiyorsun. Kendi güçsüzlüğünü fark etmek istemiyorsun. Aslında fark etmiştim ama kaldıramadım bir tarafımı. Gidip ona müdahale edemedim. Ve ondan sonra o olay unutulmaya başlıyor. Ve ondan sonra bunun gibi birikiyor. Sen artık hayata karşı uyanıklığını kaybediyorsun. Kaybetmeyi seçiyorsun. Evet. Ve bu bakıyorsun her şeyi unutuyorsun sen. İsimleri hatırlamıyorsun. Olayları, tarihleri, bilmem neleri hiçbir şeyi hatırlamıyorsun. Çünkü hep korkmuşsun. Hep kaldırmamışsın. Harekete geçmemişsin. Dolayısıyla ben son zamanlarda böyle her şeyi fark etmekle alakalı ne kadar yapmam gereken varsa onu yapıyorum. Ve ne kadar yorgun olursam olayım kendimi ayağa kaldırıp onunla alakalı bir çabaya giriyorum. Daha yapacağım çok şey var dedin ya, son olarak onu sorayım. Şunu çok istiyorum Hilal. Hayal ediyorum. Daha ulaşamadım. Dediğin bir şey var mı gözünün önünde beliren? Yani şöyle gözümün önünde belirsin istemiyorum açıkçası. Niye biliyor musun? Nihai hedefimi fark edersem hemen yaparım. Anladım. O zaman yine her şey biter benim için. Her şey benim için belirsiz olsun. Bütün challenge'larımı o belirsizlik böyle hafif böyle korku veren Bilinmezlik. bir içgüdüyle yapayım ki sürekli onun ardında hiç beklemediğim daha büyük güzellikler çıksın. Yolu severek ve merakla yürüyorsun. Aşk olsun aynen öyle. O zaman bir fotoğraf çekelim. Evet. Hatıra fotoğrafımızı. Nasıl çık? İyi ki geldin. Gerçekten. Teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun.